Herkese merhaba. Şu anda Paraguay'dayım. Paraguay'ın başkenti Asunción'dayım. Birkaç gün önce geçtim buraya. Yani daha doğrusu dün geldim. Arjantin'den geçtim. Şimdi yanımda Onurcan hocam var. Selamlar. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyi, teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Senin nasıl gidiyor? Güzel, süper. Ne kadar oldu buraya geleli? Ben geleli buraya 6 yıl olacak. 6 yıl 6 olacak. yıl olacak. Aynen. 6 yılı tamamlayacağım aynen. Peki nasıl gelmiştin? Geliş hikayen? Evlilikle geldim. Ben duydum Evlendim. biraz da bu arada az Eşimle. önce ilk defa tanıştık biz de. Dün müydü, önceki gün müydü Instagram'dan iletişime geçtik. Daha biz de çok konuşmadık yani bu arada. Evet, evet. Ama duydum hikayeni biraz. Galiba dizi Evet. oyunculuğundan. Aynen. Oyunculuk yapıyordum ben. Biraz anlatır mısın böyle Yani nasıl ben oldu? şöyle Türkiye'de yaklaşık işte 17 yıl kadar oyunculuk yaptım. Hangi dizilerde Tiyatro, oynuyordun? Diziler Küçük Gelin diye bir dizide oynadım. Evet. Paramparça'da oynadım. Evet. Paramparça'da çok fazla değil. 3-4 bölümdü galiba, tam olarak hatırlamıyorum. İşte belli başlı başlayıp da sonlanan diziler oldu. 4 tane dizi diyebiliriz yani, yaklaşık 4 tane ama en ciddisi Küçük Gelin. Küçük Gelin. Onda bir yıl kadar oynadım, bir sezon oynadım. Onun dışında hep tiyatro yapıyordum yani 16-17 yıl falan, yani tam şu an hatırlamıyorum. 17. İzmit'tensin bu arada değil mi sen? Ben de İzmit'te oturuyorum. 11-12'ye daha iş. Şimdi mi? kamera önünde bunu konuşuyor olmamız da garip yani. İzmit'in neresi? Ben İzmit'te 42 evlerde oturdum 7 sene falan. 7 bir sene. de Wow. bir de şeyde oturdum. Nereydi orası? Ama İzmitli değilsin. İzmitli değilim, Kastamonluyum aslında. Bu Kastamonu'sun. Saat Kulesi'nin yakınlarında Tamam, orada orada da evi 3 tarafı. sene oturdum ben. Wow. Üniversite mi? Üniversite okuyordum aynen. Ne okudun Aynen. üniversite? Kocaeli Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi okuyordum ben. Seninle Okulu çok ortak arkadaşımız okulu var 8 dedim. senede bitirdiğim 8 için 11 sene falan Evet, İzmit'te süper. yaşadım. Ben de Kocaeli Üniversitesi'ndeydim. Ben pazarlama okuyordum. Benim tabii Gölcük tarafıydı ama hiç bitiremedim. Daha doğrusu Ben de tiyatro 8 senede işlerinden anca dolayı. bitirdim işte gezmekten Ha, falan aynen, filan 8 aynen. senede bitti benim Süper de. ya. Ortak. Vay vay. İzmitli çok gezgin var. Evet Yani evet, çok inanılmaz. fazla gezgin var Kaan, İzmit'te. sana bahsettiğim Kaan da bu arada İzmitli. O da İzmitli İzmitli. mi? Aynen. Hadi ya. İnanılmaz. Çok var ya. Karşıma şu an tam isim aklıma gelmiyor ama çok fazla İzmitli gezgin Evet görüyorum evet. ben. Sakarya'da da var bayağı bir. İzmit Sakarya bölgesinde Evet, bayağı bir var. oralar yani. geziyor. Evet evet. Onun dışında abi işte bir Yalçın Özden tiyatrosundaydım en son. Bu 80'ler ekibinde, 80'ler diye bir dizi vardı TRT1'de. Evet. Orada işte Yalçın Hoca var. Uğur böcekleri. Hani bizim jenerasyon daha çok tanımıyor da. Evet. Mesela anne baba, işte akrabalar, biraz daha yaş olarak büyük insanlar bilirler Uğur böcekleri. Evet. O tiyatrodaydım en son işte. Orada da yaklaşık galiba bir 3 yıl kadar mı? Yani geçe hala oradayım diyebilirim yani. Hani hala iletişimdeyiz. Türkiye'ye gittiğimde görüşürüz vesaire, bir gün dönersek belki yine oralardan bir yerlerden devam ederim diye düşünüyorum. Hep tiyatro dizi olarak geçti. Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Kulübü'ndeydim işte ben. Yaklaşık 5 yıl falan orada kaldım yani. Belki oyunumuzu falan izlemişsindir daha önce. Bilmiyorum, aslında gittim böyle birkaç Aynen. kez tiyatrolara ama bilmiyorum, belki de Üniversitenin tiyatrosuna gittim. ha, Kocaeli. yok Koitik. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki tiyatrolara, şehir tiyatrosuna falan. gidiyordum ben genelde. Koitik. Bizde işte bayağı ekibimiz vardı bizim de yani. Biz vay. düzenli olarak oyun çıkartıyorduk. Böyle onun dışında. Yani dizi Peki aracı- buraya Paraguay'a gelme hikayen nasıl oldu? Önce bir şu başkanlık sarayını evet, gösterip sonra Tamam, yürüyerek tamam, rahat tamam, rahat konuşalım mı? Tamam, olur, sen nasıl istiyorsun? Hareket ederek konuşalım, daha güzel olur. Dur bakalım asker bir şey diyecek mi? Ha, burada köşede askerler var değil mi bu arada? Aynen. Bundan bahsedebilir miyiz? Niye mesela burada böyle askerler var? Güvenlik bizim Türkiye'deki gibi bir şey. Anladım. Başbakanın sarayı, resmi sarayı burası. Anladım. O yüzden hani Şu güvenlik ilerisi olarak. bu arada. Hani fotoğraf çekmeye bir şey demiyorlar ama Video videoya biraz nedense sıkıntı aynen galiba, değil sıkıntı mi? çıkartıyorlar yani. Tamam. Önünde bile fotoğraf çekebilirsin. Mesela şu köşeyi geçelim, yürüyelim, video çekelim. Büyük ihtimal sıkıntı çıkarırlar yani. Anladım. Yani sıkıntı çıkarırlar derken buranın insanı çok naif, yani kibar. Güzelce Güzelce uyarlar, Yani, evet. aynen. Bir fotoğrafını koyarız o zaman. Aynen, Şimdi aynen. videosunu çekmek biraz sıkıntı olacak da. Zaten dönüşte fotoğraf çekilebilirsin Aynen. önünde. Bir fotoğraf falan çekeriz, sonra şey yaparız. Aynen. Şimdi şeyi konuşalım. Yani nasıl gelmiştin buraya? Geliş hikayen ne yani? Benim geliş hikayem şöyle. Ya ben bir tane dizide oynuyordum işte, Küçük Gelin'de. Evet. Neyse eşim de, şimdi Latin Amerika'da o Küçük Gelin baya hani bütün arada- Türk dizileri meşhur. Dün geldim buraya. Tamam, bütün Güney Amerika'da Türk dizileri meşhur da galiba Paraguay'da ayrı bir meşhur ya. Çünkü dünden beri tanıştığım herkes dizilerden bahsediyor. Acayip şey. çıldırıyorlar. Evet. Burada çok seviliyor. Yani yaklaşık 10 tane Paraguay kanallarında dizimiz var şu an, yani öyle söyleyeyim. 10 tane dizi var. O yaklaşık 10 tane. Hani yanlış söylemeyeyim ama çok fazla yani.
akşam 4'ten sonra hangi kanalı açarsan aç Türk dizisi Mutlaka bir görüyorsun Türk burada. dizisine denk gelirsin. %100 Vay değil. be. Yani bizim kadar Türk kültürü de biliyorlar bu Paraguay'da. Evet Hani ya, bayağı hakimler. ya bayağı hakimler. Dolmamızdan, işte o sarmamızdan, işte olsun simidimize kadar, çayımıza kadar her şeyi biliyorlar. Ben bu Türkiye'deyken bu dizileri çok sevmiyordum ama yurt dışına çıkınca sevmeye başladım çünkü Yani- bayağı bizim reklamımızı yapıyor Evet, ya. bir de Bayağı mesela yani. senin gibi gezginler için artı bir avantaj. Tabii, çünkü tabii. açık konuşayım, dizilerden önce biraz ön yargı fazla. Daha Ön fazlaydı. yargı fazlaydı ama Bir de şimdi fazla bilmiyorlardı. fazla bilmiyorlardı. Şimdi Türk müsün? Hadi ya falan deyip ve bu diziler sayesinde çok fazla Türk gitmeye, Latin gitmeye başladı Evet. Türkiye'ye. Ha, Türkçe öğrenenler de bazen mesela benim YouTube'daki videolarımdan beni buluyorlar, Türkçe öğrenenler. Aha. Bana mesaj atıyorlar. Ben Türkçe öğreniyorum. Evet. Falan filan. Arjantin'de çok fazla var özellikle. Benim olaya devam edersek Evet, de evet. Küçük Gelin de burada yayınlanıyordu. Benim eşim de ailesiyle beraber Küçük Gelin'i izliyordu. Evet. Küçük Gelin'den beni buluyor eşim. Instagram değil, Facebook'tan ekliyor. Facebook'tan işte konuşmaya başlıyoruz. Sonra o Türkiye'ye geliyor. 3 ay kalıyor. Sonra geri dönüyor buraya. Sonra ben 1 ay buraya geliyorum. Sonra tekrar geri dönüyorum. Sonra o geri dönüş abi tekrar buraya geliyorum. Bir daha da dönmüyoruz. Ya dönüyoruz ama şöyle yani şu 6 yıl içerisinde 3 kere hani tatil amaçlı gidiyoruz. Gezmeye gitmez. Tatil amaçlı Türkiye'ye gittik. Onda da işte 3'er ay kaldık toplamda. O şekilde sonra evleniyoruz. Şu an Paraguay'dayım. 6 yıla yakındır. Altı İşte yıla- burada yaşıyorum. Çocuk da var herhalde. Evet, çocuk bir da var. tane. Evet, bir Ya tane. Allah analı babalı bir. Teşekkürler. Sağ olasın. Peki nasıl gidiyor buradaki hayat? Memnun musun? Mesela zorlukları neler, güzellikleri neler? Valla zorlukları sıcak. He. Çok zor. Şu an bile bulutlu olmasına rağmen Yani bayağı şu sıcak. hava yani. çok güzel şu an yani. Müthiş. Paraguaylar için harika. Yani sen işte 2 gün önce, 3 gün önce gelseydin 45 derece. 58 gösterdi Üf. burası. Benzin istasyonu tabelası 58 gösterdi. Üf. Aynen 58 gösterdi. Sadece bir gün gösterdi. Ama genelde 45-50 civarı gidiyor. Şimdi yaza giriş burası. Evet. Hayat nasıl? Hayat güzel. Yani Latin Amerika'nın en güvenli ülkelerinden biri. Evet. Yani diğer ülkelere de kıyasladığında bir nebze gerçi Türkiye ile aynı ekonomik şartlara sahip de diyebiliriz. Evet, biraz yani. konuştum. 400-500 dolar arası bir asgari ücretten Asgari ücret bahsediyorlar. alıyorlar. Türkiye'den tek artısı ne olabilir? Burada et ucuz. Et bayağı ucuz. Bir de arabalar falan çok ucuzmuş. Araba çok ucuz. Alkol kullananlar için alkol ucuz. Evet. Bayağı ucuz yani. Hatta bedava denilecek kadar. Çok fazla vergi alınmıyor buradan. Ama sıkıntı yani halkın nüfusun %50'si asgari ücretle ya da daha altında çalışıyor. Anladım. O Anladım. sıkıntı. O yüzden geçim sıkıntısı biraz fazla burada. Anladım. Yani. Bunları yine böyle detaylı şey yapabiliriz. Ayrı ayrı geçimle ilgili, araba fiyatları ile ilgili, ev falan, bunlarla ilgili ayrı videolar Aynen. çekebiliriz bu arada. Burası da bu arada aşağı tarafı Chacarita. Şimdi müze gezmek ister misin? Seviyor musun o tarz şeyler? Tabii olur. İster müze ister bir su alalım şuradan Tamam, yukarıdan. şöyle Sonra bir- oraya aşağı gelelim. Tamam. Çünkü bayağı terledim. Burası aslında yani bak şu sol tarafta gördüğümüz arkadaş çok tehlikeli değil ama şuradan bir kadın geliyor mesela. O bildiğin müptezel yani. Hani bu tarz tehlikeler var. Sadece bu merkez kısmında oluyor. Ama Anladım. burada da polis çok fazla olduğu için sana çok fazla cesaret edemiyorlar sataşmaya. Ama mesela burada 5'ten sonra, 5.30'dan sonra böyle kamerayla hani gezmen zor. Öyle Anladım. söyleyeyim. Burası en tehlikeli yer. Paraguay'ın en tehlikeli yeri. Şu anda burada böyle tarihi kısmındayız sanırım Burası şehrin. tarih. Ama aynı zamanda çok yakınında bir favela olduğu için bir tık daha tehlikeli bir yer. Bak, Evet. bir tane abimiz. Onlar Evet. değnekçiler. Hmm. Değnekçiler çok sataşmaz. Değnekçiler hani arabanı park edersin, onun başında durur. Senden işte döndüğünde para ister. 3-5 kuruş Olayı harcı o kalıyor, yani. evet. Değnekçilerin. Arjantin'de falan da vardı bunlar yani vardı. Uruguay'da çok vardı özellikle. Uruguay'da. Her sokak başında birileri bekliyor böyle. Evet. Burası eski merkez. Hep Evet. İspanyol mimarileriyle çevrili. Mesela bu bir örnek. Bu Anladım. İspanyollardan kalma bir bina. Hmm. Yeni merkezi tamamen daha modern. Böyle 30 katlı, hatta şimdi 60 katlı bir bina, yok 100 katlı bir bina inşa ediliyor şimdi. Vay be. Buraya, evet. Buranın en yüksek binası mı olacak o Ya zaman? hemen hemen Latin Amerika'nın en yüksek binalarından biri olacak. Vay be. Burası aynen.
çok fazla yatırım var. Arjantin'deki kriz Arjantinli paralı insanları buraya gelmesini sağladı. Çok fazla Arjantinli insan var şu an burada. Burada para birimi olarak Guarani kullanılıyor Guarani değil mi? kullanıyorlar. Peki şu anda 7400 Guarani 7450. 1 dolar ediyor değil mi? 1 dolar ediyor. Peki böyle çok değer kaybediyor mu? Oynak mı Yok, döviz kuruşu? hiç oynamaz para. Ben işte geldiğimden beri 6 yılda en fazla 1000 Guarani oynamıştır. Ya da biraz Burada öyle. bunlar da böyle- yolda para değiştiren adamlar. Bunlar yasal mı peki? Yasal, yanında polis var mesela. Yani evet dün Hola señor, ¿cómo están? ¿Dónde está Biggie? Ustedes saben. Arriba. Segunda cuadra. Segunda cuadra y derecha. Okay. Muchas gracias, muy amable. Dün mesela şimdi Arjantin'de de var böyle sokakta para çevirenler ve kara borsa bu biliyorsun. O kara borsa. Normalin 2,5-3 katına çeviriyorlar ve o illegal aslında. Ama Bir şey demiyor. ortalık yerde yapıyor herkes. Kimse bir şey demiyor. Onun önüne geçemez. Burada mesela dün ben polise nerede para çevirebilirim diye sordum. Sokakta bunun gibi Evet. para çeviren birini gösterdi bana. Şaşırdım ya. Güvenilir mi dedim. Evet. Güvenilir dedi, bir şey olmaz dedi. Evet. Garip yani, bana garip geldi. Güvenilir ama hiçbir faydası yok, öyle söyleyeyim. Hani sana daha çok para vermiyor. Neden Anladım. sokakta değiştiriyorlar bilmiyorum. Belki içerideki sırayı azaltmak. Belki de olabilir, evet. Şu elektrik tellerine baksanıza. Bu da dünya sıralamasında galiba 25. en iyi restoranlardan Hadi biri. ya. Bolsi. Bolsi. Şöyle çekelim. Vay be. Bir de ben gelirken böyle çok garip şeyler, böyle meslekler gördüm. Yani meslekler dediğim böyle mesela Ciudad del Este'den buraya gelirken yol üstünde böyle yol kenarında yangın tüpü satıyorlar. Ondan sonra bu yüzme şeyleri var ya, ne diyorlar, o şişme yastık gibi. Yastık da değil de şişme yatak mı diyorlar artık, ne. O tarz şeyler satıyorlardı. Ondan sonra ne bileyim, yol kenarında böyle acayip şeyler satıyorlar. Onu konuşalım buradan sonra. Tamam girelim. Şimdi Fanta'nın şöyle bir içeceğini aldık. Guarana mı var bunun içinde? He? Guarana diye bir bitki var galiba. Guarana. Bu guarana Bu meyve mi? bir meyve, böyle elmamsı bir şey ama ben de tam olarak açıkçası bak yıllardır içiyorum bilmiyorum ama hiç, yani bu Brezilya'dan gelen bir meyve galiba. Brezilya'da yetişen bir meyve, guarana. Tamam. Bu arada dün de yol üzerinde ben otostop çekerken bir yerde durduk, böyle bir şeyler yedik. Yerken yanında garip bir meyve gibi bir şey koydular. Bu ne dedim? Bunu biz ekmek niyetine yiyoruz dedi. Aslında Mandioka. olabilir, evet. Yuka. Aynen. Yuka diyorlar, mandioka O diyorlar. bir sebze gibi bir şey ama Sebze, patates ailesinden bir şey. ama ekmek niyetine yiyorlarmış onu. Ekmek niyetine yiyorlar. Hani biz nasıl ekmek tüketiyoruz? Onlar böyle soyuyorlar. Evet. Çok lezzet. Onun yumurtasını yapıyorlar, kızartmasını yapıyorlar. Patates cipsi gibi yapıyorlar. Bayağı toprağın altından hani böyle ne derler? Çekiyorlar. Bayağı Patates güçlü bir şekilde çekmen gerekiyor. Yani böyle ağaç gibi bir şey. Onu çekiyorsun ama ince bir ağaç yani. Gösteririm onu şimdi burada bulabilirsek. Tamam. Deneriz de istersen. Tamam. Hayatımda ilk kez gördüm, bana garip geldi yani. Şimdi Ama ben seviyorum. tamam. Şimdi bunları bir içelim, devam edelim sonra. Şimdi içeceklerimizi aldık, böyle içerek yürüyoruz. Şöyle yerde bir ürünler satan ablalarımız var burada. Kızılderililermiş. Cuánto? 40.000. 40.000 guaraniymiş bu. Kaç dolar yapıyor hemen hemen? Yani 40.000 guarani yaklaşık 7 dolar, 6 dolar. 7-8 dolar. Böyle bir şey. Ellerinde yapıyorlar değil mi bunları? Ahora no tenemos efectivo. Vamos a sacar efectivo y regresamos Bueno. Son muy lindas. Bueno, gracias, muchas gracias. Evet, bunlar Guarani Bunlar mi? Maka yerlileri. Maka yerlileri ya buranın asıl sahipleri. Yani ben öyle nitelendiriyorum onları. Daha sonradan İspanyollar gelip bunların ırklarıyla karışmışlar. Bunlar Guaranilerden farklı mı? Bunlar farklı. Bunlar Maka. Bunların Maka denilen kendilerine has şeyleri var, dilleri var. Mesela şanam merhaba demek Maka dilinde. O kadar Vay biliyorum. be. Başka da Yani bilmiyorum. burada öyle sadece Guaranilerde yok. Farklı Burada farklı. çok fazla dil var. Vay be. Guarani dili var. Bir kendine has Guarani dili var. İspanyolca var. Maka dili var. Başka Almanca var. Burada 4 tane farklı dil konuşuluyor. Sadece Guarani mi resmi dil? Maka dili Guarani de. ile İspanyolca resmi dil. Maka yok. Maka resmi dil. yerlilerin. Anladım. Yerlilerin. Guarani de böyle çok farklı bir dil. Anladım. Ya mesela örnek ister misin duymak?
Tabii. Mesela olur. Bay Şapa. Bay Şapa. Bay Şapa nasılsın demek. Guaranice'de değil mi? Guarende. Ha-u-se-ü. Ha-u-se-ü su Havse. istiyorum demek. Ha, Su içmek. su demek değil mi? Su demek. Dün evet otostop çektiğim abi bayağı bahsetti Aynen. ondan. Mesela Paraguay eskiden çok büyük bir ülkeymiş. Bu şelaleler var ya. Arjantin'deki şelaleler. Gittin mi Foz do Iguazu Evet, şelalelerine? o şelaleye gitmedim de Onlar hep Puerto Paraguay'mış Iguazu'dan eskiden. geçti. Mesela ne o? Iguazu da su demek. Su demek, Guazu da büyük demek. Guarani Yani büyük dilinden su. geliyor yani. Guarani zaten oralar hep Paraguay'mış eskiden. Onlar da değiştirmemişler. Anladım. Zaten o Brezilya'nın belli bir kısmı işte Foz do Iguazu olsun, Curitiba'ya kadar galiba Guarani dili konuşuluyor. Curitibay'a kadar. Curitiba'ya kadar yanlış bilmiyorum. Bayağı büyük bir bölgeden bahsediyoruz. Ama yanlış da biliyor olabilirim. Yani ama bayağı büyük bir bölge Guarani dili konuşuyor. Vay be. O yüzden hep isimler Guarani dilinde. Onları hiç değiştirmemiş. Şehir isimleri falan da bayağı burada Guarani Şehir isimleri dilinde, değil mi? tabii. Yani şimdi ya çok fazla var. Mesela Arjantin'e, Uruguay'a göre buradaki isimler bayağı farklı. Arjantin'le farklı. Uruguay'da full İspanyolca isimler İspanyolca. vardı ve bütün şehirlerdeki bütün cadde isimleri ve meydan isimleri neredeyse birbiriyle aynıydı aşağı yukarı. evet. Zaten diğer şehirlerin, diğer ülkelerin isimlerini koyuyorlar genelde. evet. İlk defa Paraguay'da bu kadar farklı isimler daha gördüm ben. değişiyor isimler. Evet, Aynen, ilk defa aynen. burada bu kadar farklı gördüm. Çok değişik dil ya. Guarani Evet. dili. Yani geçenlerde Paraguay Büyükelçisi mi? Türkiye'deki Paraguay Büyükelçisi Türklerle Paraguaylıların akraba olduğunu söyledi. Öyle bir şey söyledi. Yani böyle çok şeyden Bir de- Asya'dan bir ne Türkleriydi? Bir Türklerle bir akrabalık olduğunu söyledi. Guarani dili sanırım biraz Türkçe'ye gramer olarak benziyor mu? Çünkü İyi dili dedi. var. Bir de sondan eklemeli galiba. bu Evet dil. evet. Çünkü dediler. Korece'ye, Japonca'ya benziyor dediler. Bizim Türkçe'de zaten Korece ile Japonca ile aynı dil ailesinden geliyor. Sanırım mantalite olarak, gramer olarak biraz benzer. Bence evet. Bence Evet. ama hani biraz daha hani bunu dil bilimciler falan Evet, dedi, biraz bilirler. daha hakim olmak Evet, lazım hakim bunu olmak söylemek lazım. için. Hiç araştırmadım açıkçası ama şeyde mesela konuştuklarında evet böyle bir sanki ulan ne bunlar Çince mi Japonca mı konuşuyor gibi bir izlenime kapalıyorsun açıkçası. Anladım. Aynen. Şurada da böyle tarihi bir Bu da Anıtkabir'i. Paraguay'ın Hadi Anıtkabir'i. ya. Girelim içine. girelim. Bunun Yani vizelerin %90'ı ücretsiz. yani burada böyle kurucu gibi birisi mi yatıyor? Uruguay'ın kurucusu gibi. İlk başbakanı, Paraguay'ın ilk başbakanı burada mezarlığı var. Antonio Lopez'di galiba. Şimdi bakarız içine. Tamam. Antonio Lopez ilk başbakanı Paraguay'ın. Bu şeyde Paraguay'a, Latin Amerika'ya ilk treni getiren adam. İlk treni getiren. İlk tren Latin Amerika'da Paraguay'ındı. Latin Amerika'da. Latin bütün kıtadan bahsediyorum. Paraguay inanılmaz gelişmişti. Neyse bunun hikayesi biraz kısaca bahsedeyim istersen. Tabii. İşte bu Antonio Lopez İngiltere ile ilişkileri çok iyi bu Antonio Lopez'in. Antonio Lopez oğullarını İngiltere'ye gönderiyor. Oğulları da İngiltere'den trenleri gemilerle buraya getiriyor. Zaten hep göreceksin. Birazdan göstereceğim. Tren yayları var ama şu an belki Paraguay tek trenin olmadığı Latin Amerika ülkesi. Hadi İlk ya. getiren ama şu an tren yok. Niye yok peki şu anda? Onu söyleyeceğim. Şunu bir Çünkü ben Güney Amerika'da genel olarak çok görüyorum böyle tren rayı var. Tren yok. Santa Fe'de çok vardı. Şehrin her tarafı tren raylarıyla dolu. Hatta antika böyle trenle şuraya koymuşlar. Millet ziyaret ediyor ama tren yok şehirde. Evet. Koskocaman tren istasyonu var. Konser yapıyorlar orada ama tren gelip gitmiyor. hiç bilmiyorum açıkçası. Biraz maliyetli olduğu için. Evet, yani evet. Paraguay'da açıkçası çok yatırım yapmamışlar buna. O yüzden zamanla yok olmuş tren olayı. Ama ilk trenin geldiği ülke diyebiliriz şeye. Latin Yani Amerika'da. büyük ihtimal bir maliyetle alakalı bir şey olarak yorumlayabiliriz. Neyse sonra bu treni getiriyorlar. Şimdi ilişkiler iyi olduğu için İngiltere ile de Madame Lynch denilen bir hanımefendi var. İşte kadın var İngiltere'de. Evet. Şu müzik bir yapana kadar bir ara vermem. Şimdi girişte böyle askerler var bizim Anıtkabir'deki gibi. Silah değişimi, yani nöbet değişimi de aynı Anıtkabir'deki gibi. Anıtkabir'deki mi? Vay be. Bu da Antonio Lopez. Şimdi bu arada müzikten dolayı ara vermiştik. Burada çekiyoruz. Birazdan yine kaldığımız yerden devam ederiz anlatmaya. Carlos Antonio Lopez. Evet. İlk başbakanı. Zaten burada diyor yani. Evet. Ve Paraguay'ı modernleştiren. Modernizador diyor. Evet, Modernize eden. Modernize eden. Madame Lynch olayını istersen burada anlatayım. Evet kaldığımız yerden devam edelim. İngiltere'de önemli birinin karısı normalmente diyorum. Normalde. Normalde sonra aşık oluyor.
aşık oluyor ve Paraguay'a geliyor. Vay be. Paraguay'a geliyor Madame Lynch. Carlos Antonio'ydu. Galiba Carlos Antonio Lopez'e ya da oğullarından birine Aşık oluyor. İkisinden birine aşık oluyor. Paraguay'a geliyor ve İngiltere'den Paraguay'a modernliği getiriyor. Vay. Yani Paraguaylı kadınların elbisesini değiştiriyor. Yani bu hani eski tarihlerde gördüğümüz İngiliz kadınlarının kıyafetleri, uzun şeyler, ne diyorlar ona? Uzun elbiseler, abiyelerin olduğu kıyafetleri buraya getiriyor. Ve Paraguay'daki kadınlar işte büyük geniş şapkalar kullanmaya başlıyorlar. Öyle büyük elbiseler kullanmaya başlıyorlar. Ayakkabı getiriyor. Ayakkabı kültürünü buraya getiriyor Madame Lynch. O yüzden Madame Lynch'in çok önemli bir yeri var. Paraguay'ı tamamen modernleştiriyor. Ama nasıl modernleştiriyor? Şimdi bu İspanyolların hakimiyeti varmış ya burada zamanında. Hep karışmış bu yerlilerle beraber ama hani böyle çok da modern bir yapıları yokmuş eskiden onların. İşte bu Madame Lynch'le beraber en azından elbise daha konusunda modernize olmuş. bir modern ülkeye dönüşüyor. Bizdeki Paraguay. Türkiye'deki kılık kıyafet reformu gibi. Aynen, reformu gibi bir şey. O yüzden çok önemli. İlk treni de getiren kişi oğulları. Çok kısa bir güzergah varmış ama sonuçta ilk tren buraya gelmiş yani. Anladım. İlk ticari tren. İlk ticari. Aynen. Anladım. Öyle bir olayı var. Bu da mezarı. Çünkü çok fazla insanı var. Açıkçası çok fazla hakim değilim Paraguay tarihine ama böyle ufak tefek şeyler biliyorum. Bunlardan biri de o hep bu ailesinin mezarı bunlardan. Bazıları kül şeklinde, bazıları galiba mumyalanmış mı tam olarak bilmiyorum. Yakıp küllerini koymuşlar. Burası da önemli bir yeri. Bu yüzden küçük yani. Şunların içinde kül olduğu için böyle küçük. Yani ben öyle yorumluyorum. Anladım. Vay be. Burası da böyle bir anıt gibi. Evet, bu da Hazreti Meryem. Burada Buranın kendine has bir Hazreti Meryem'i var. bir de burada insanlar çok daha dindar ya. Bak dünden Kapalı bir ülke. Evet. dindarlar. Dünden beri ben sürekli onu gözlemliyorum. İnsanlar mesela Arjantin'de, Uruguay'da işte günün nasıl geçiyor dediğin zaman işte por suerte está bien por suerte. İşte şansıma iyi gibi bir şey diyorlar. Burada mesela gracias a Dios diyor mesela. Tanrı'ya şükürler olsun ki iyi gidiyor diyor mesela. Evet. Bunu çok duyuyorum. Bir de dün arabasına otostop çektiğim adam beni kilise gezdirip hepsinin önünde fotoğraf çektirdi. Ve bir ayine katıldık biz yol üzerinde. Dedi ki şu yol üzerindeki insanlar nereye gidiyor biliyor musun dedi. Nereye gidiyor dedim. Kiliseye bir aktiviteye gidiyorlar. 15 gün boyunca kilisede böyle ayinler olacak falan dedi. Sonra gidelim mi dedi. Tamam gidelim dedim. Efendim? Kakupe. Bilmiyorum valla. Gittik beraber kiliseye ayin seyrettik. Sonra yola devam ettik. Burası çok dindar. Her pazar böyle kilisesine giderler, dua ederler. Yani ona çok önem veriyorlar ona yani. Evet, Mesela hak yememeye önem veren hani din bakımından söylüyorum. Var insanlar ama hani yine dikkat etmek gerekiyor bu taraflarda ama diğer Latin Amerika ülkelerine göre evet daha dindarlar. Evet, özellikle Uruguay ve Arjantin'de mesela dini çok umursamıyordu insanlar açıkçası. Çoğu da dine inanmıyor zaten. Burada mesela ben şaşırdım. Din bayağı önemli yani insan. Neden abi? Çünkü burası kapalı bir ülke. Evet. Yani o kültürlerini korumuşlar. Bir de şeyi çok görüyorum. Arabaların üzerinde Jesus yazıyorlar kocaman. Çok fazla. İşte haç işareti koyuyorlar hep arabalarına. Dua yerleri var. Evet. Dua yerleri. Onu bir de sordum ben, galiba birinin kaza yaptığı bir yere ailesi yaptırıyormuş Anıt onu. olarak. Evet. Mesela şurada kaza yapıyorsun. Oraya bir anıt yapıyorlar. Evet, Arjantin'in kuzeyinde de var biraz. Sanırım Arjantin'in Şili'ye kadar var o. Şili'de de var. Arjantin'in kuzeyindeki insanlar da bir tık sanki dindar galiba ya. Buraya doğru yaklaştıkça böyle. Biraz şehirden çıkınca Buenos Aires mesela biraz daha Kozmopolit bir şehir. Şehir olduğu için yani biraz daha dışarı çıktığında daha bir dindar oluyor insan. Evet. Bir de bu Paraguay'ın bir kakupe denilen bir olayı var. Onu ister misin? Tabii. O kakupe de abi şöyle bir olay. Mesela Hazreti Meryem'in burada görüldüğüne inanılıyor. Yani silüetinin görüldüğüne Dün öyle bir şey inanılıyor. anlattı. Gökyüzüne, hatta Asunción'un ismiyle ilgili bir şey anlattı bana. Dedi ki Asunción şehirlerin anası anlamına geliyor ama onunla ilişkisini çok bilmiyorum ben açıkçası. Anladım. Ama o kakupe şöyle Hazreti Meryem'in silüeti burada görüldüğüne inanılıyor. Galiba Arjantin'de de Luan mı ne öyle bir şey, başka bir isimle hani Hazreti Meryem'in silüeti görülmüş diye inanılıyor. Neyse o Kakupe denilen bir kilise var burada. Biraz uzak buraya, 2 saatlik bir mesafede. Çok kocaman. Orada da bir heykeli var o Kakupe'nin. İnsanlar şeye inanıyorlar. Kızılderililere yardım etmiş bu Kakupe. Mesela şu an silah değişimi olacak galiba. Bunu kapatıyorlar mı? Silah değişimi çekmek ister misin? Hadi çekelim. Değiştirecek. Nöbet değişimi.
넘로 랜데 모두 아ten 좀 프레젠데 넘로 아주 내고 또 descansen ready Vay be. Nöbet değişim töreninde böyle. Bizimkine benzer. Evet evet evet, çok benziyor. Neyse abi, Kızılderililer kendi aralarında kavga ederken bir ttane Kızılderiliyi Hazreti Meryem görünmez yapıyor ve hani diğer Kurtarıyor. Kızılderililer tarafından yakalanmasını engelliyor. O yüzden o yardım ettiği yere de böyle kocaman bir kilise inşa ediyorlar ve Kakupe'nin heykelini yapıyorlar. O Hazreti Meryem'in heykelini yapıyorlar. Ve insanlar mesela Asunción'dan ta o 2 saatlik mesafeyi yürüyerek gidiyorlar. Ve Hazreti Meryem'in adına işte o yorgunluklarını, o enerjilerini feda ederekten dilek diliyor. Bu aralar mı peki bu etkinlik? Çünkü dün yolda biz yürüyen, bisikletle giden bir sürü insan gördük ve dedi ki bu insanların gittiği yere götüreyim mi seni dedik. Gidelim dedim. Gittik, Tamam. o kiliseye gittik. Sonra içeride de o ayine denk geldi. Yürüyerek gidiyorlar. Evet yürüyerek gidiyorlar. İşte ne bileyim adak adıyorlar, işte dilek diliyorlar. Düşün ki belki 100 kilometrelik yolu yürüyerek gidiyorlar. Vay be. Belki 100 kilometre değil de Evet, 50-60'tır belki. Evet, bayağı uzun Bayağı mesafeler. uzun mesafe yürüyerek gidiyorlar. Sonra dileklerinin kabul olacağına inanıyorlar. Onlar hani bir şeyi feda ediyorlar. Ben de hatta şey diye düşünmüştüm. Arabayla bayağı gittik. Dedim ki bu kadar mesafeyi niye bir işte şey almıyor, bir nasıl diyeyim, toplu taşımaya binmiyorlar ya da arabaları mı yok? Öyle düşünmüştüm ben. Demek ki o yüzdenmiş. O yüzden dolayı. Vay be. Yani değişik bir olay. Evet. Bu kadar. Yani şuralara Tamam. bakmak istersin biliyorum da bir şey yok. Yani. Evet, şöyle bir içeride mimarisi var böyle, bunu da gösterelim. Şöyle bir kubbesi var içeride. Şurası şöyle anıt. Böyle de heykeller var köşelerde. Böyle içeriği de göstermiş olduk. Şöyle ilerleyebiliriz. Şimdi böyle bir meydana geldik. Burası Uruguay meydanıymış. Böyle bir aktivite var. Neydi bu aktivite hocam? Bu kadın tecavüzlerine, işte kadın zorbalığına karşı, yani kadınlara karşı olan zorbalıklara bir organizasyon düzenliyorlar. Burada bir konuşma yapıyorlar sanırım. Birazdan da geçecekler. Ne derler? O gördüğünüz Meydana konser geçecek. alanı. Orada bir konser olacak diye düşünüyorum. Anladım. Aynen. Şöyle bir aktivite böyle gösterelim. Burada böyle insanlar oturmuş. Şurada pankart hazırlıyorlar. Böyle bir yer. İşte kadın tecavüzlerinin son gibi bir pankart. Basta zaten biliyorsunuz, dur demek yeter. Evet. Bu Paraguay'ın bahsettiğim o Antonio López'in ve oğullarının getirdiği ilk tren. Şu değil mi? Evet şurada. İstersen geçip Hemen bir geçelim. Burası da ilk tren istasyonuymuş. Paraguay. Amerika'da. Latin Amerika'daki, evet. Hem Paraguay'daki hem de Latin Amerika'daki. Şöyle geçelim. Şimdi önüne geçeceğiz, önden daha rahat. Tamam. Bu Chacarita turu düzenliyorlar. Favela turu. Evet. Chacarita deniliyor favelalara. Chacarita. Chacarita'nın girişi de burası. Favela girişi yani şurası. Evet, orada kendilerine has şeyleri var. Bir yaşantı. Yaşam tarzları var. Kendilerine has böyle polislerin kolay kolay giremediği mahalle. Anladım. Nereden biri. Anladım. Brezilya'daki, o Rio'daki, São Paulo'daki şeyler gibi. Evet, favela gibi. Bildiğin şehrin göbeğinde, yani böyle en turistik yerine yakın, şehrin dibinde böyle bir favela var. Bu da ilk tren istasyonu. Vay be. Bu da Bakın. ilk yemekli treni.
İlk yemekli tren. Aha. Ya o trenle bu tren aslında birleşikmiş ama ayırmışlar. Anladım. Burası yemek vagonu gibi bir şey. Yemek olur. Evet. Ha. İçerisi falan çok güzel. Şurası favela galiba. Evet, aşağısı artık sıkıntılı yerler. Anladım. Ha, buradan dönebiliriz istersen. Şöyle göstereyim içeriği. Şöyle bir istasyon. Güney Amerika'nın ve Paraguay'ın ilk tren istasyonu ve ilk treni. Ticari. Ticari. Tamamdır. Yolculuk. Anladım. Yolculuk. Şimdi Asunción'da böyle bir nehrin kıyısına geldik. Burası ne nehriydi? Burası Rio Paraguay. Rio Paraguay. Nehri, aynen. Paraguay Evet. nehri. Bu nehir çok uzun bir nehir. Hatta bu şeyle birleşiyor. Şelalelerle birleşiyor bu nehir. Evet. Daha yukarı kadar, Foz de Iguaçu'ya kadar. Şeyle mi birleşiyor burası? Parana nehriyle mi birleşiyor Evet, bir yerde? Paraná ile birleşiyor bir yerde. Yukarıki taraf, yukarıda. Evet. Bu şelaleler var ya. Evet. O tarafta o Foz de Iguaçu şelalelerinin aynen orada. birleşiyor. Bu nehirde abi her türlü hayvan bulabiliyorsun yani piranasından. Ne tarz hayvanlar var mesela? Pirana var mesela. Evet. Pirana gayet yeniliyor da burada. Yiyorlar Yiyor. piranayı. Evet, çok Vay güzel be. bir tadı var pirananın. Bilmiyorum hiç denedin mi piranayı? Yok daha denemedim. Onun dışında anakonda var. Anakonda. Anakonda tabii. Bildiğin anakonda. Yani buralara çok gelmiyor ama karşı kıyılarda Peki oluyor yani. insanlar yüzüyor mu burada? Yüzüyor ama yani yüzmek aslında çok tercih edilen bir şey yok. Zaten yasak tabelaları var. Bak, Ha, Prohibido Bañarse diye. Şey. Hani yasak çünkü Evet. şeyden pirana var abi burada. Hani geçen sene pirana saldırısı oldu. 4 kişiye saldırdı. 4 kişi. Aynen 4 kişi artık yok galiba. Öldü. Bildiğim kadarıyla aynen. Öyle sıkıntılar olabiliyor burada. Hani burada olmadı olaylar. Biraz daha uzak yerlerde oldu ama pirana tehlikesi var burada. Hani ayağın kesikse ya da bir yaran varsa onun kokusunu alıyorlar. Yani normalde vücudunda herhangi bir sıkıntı, yara, kan yoksa bir pirana gelmiyor buna. Pirana Anladım. zaten kan. Anladım. Direkt kanın kokusunu çok uzaklardan alıp saldırabilen bir balık. Onun dışında hani zaten yüzmesi çok zor. Burada hani tatlı su olduğu için zaten bir de bataklık. Boğulma riski direkt. Bir de böyle Yüzüyoruz yeşil zaten. alüvyonlu bir su galiba değil mi? Evet, aynen. Evet, aynen. Bir de akıntı falan da sağlam. Anladım. Müziği geçelim hemen. Onun dışında burada böyle işte bisiklet falan kiralıyor Paraguaylı insanlar. Gördüğün Evet. yol boyunca bisikletler var zaten. Burada takılıyorlar. Bu normalde bu sahil kısmı çok uzun. Bu kadar değil yani gezdiğimiz kadar değil. Bu kilometrelerce gidiyor. Aynen. Burada da Rambla diyorlar mı sahil yoluna? Ne? Rambla sahil yoluna. Yok, Costanera. 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 Aa. Costanera şey işte nehir kısmı zaten. Costa kıyı anlamına geliyor. He. İşte Costanera diyorlar. Kıyı sahil şeridi. Uruguay ile Arjantin'de Rambla diyorlar sahil yollarına. Onu Evet. bilmiyorum, hiç duymadım. Evet. Aynen şu karşı tarafımızda Chacarita var. İstersen gel bakalım 2 dakika. Tamam. Başka hangi hayvanlar var peki burada? Abi burada şey var, Carpincho var. Karpinço. Ha şu iri fare gibi bir İri şey. fare, onu da yiyorlar burada. Bazı Vay. kesimler yiyor. Fare yiyorlar ha. Yani kunduzumsu. Bunlar fareden daha çok kunduz diyorlar ona. Yani böyle büyüklüğü de şöyle bir şey var hemen hemen yani. Timsah var çok fazla. Timsah. Yasak yenilmesi ama bazı kesimler timsah Yiyorlar. yiyorlar yani. Aynen. Vay be. Onun dışında abi ne var? Leopar var. Leopar. Leopar aynen. Nerelerde Leopar var mesela? Şimdi Ormanlarda şöyle mı? ki, genelde bu ormanlık kısımlarda, karşı kıyılarda, böyle yerleşimin az olduğu yerlerde bazen mesela leopar eve girdi haberi falan oluyor. Birkaç kere görmüşüm. denk Hadi ya. Tabii, Vay be. Başka neler var? Tapir var. Böyle Evet. filmsi bir hayvan. Şu karşıya geçelim. Tamam. Şu karşısı bu arada Arjantin galiba değil mi? Yok, bu karşıda Paraguay'ın yeni merkezi. Ama Arjantin şu bu tarafta. daha şu tarafta. Evet, daha bu tarafta. Anladım. Arjantin. Başka neler var abi? Başka aslında çok var. Çok hayvan var. Armadillo var. Çok fazla kuş Armadillo. türü var. Papağanlar var. Burada maymun çok fazla var. Maymun. Türü. Vay be. Kapuçinler var. Kapuçinler. İşte büyük maymunlar var. Ne deniyor? Ceylan mı? Öyle değişik bir türü var. Evet. Bir maymun böyle kolları uzun olup da sürekli çığlık atan maymun. Evet, evet. Onlardan var. Çok fazla hayvan var. Burası zaten yemyeşil, inanılmaz yeşil bir ülke. Haliyle de çok fazla hayvan türü oluyor. Zaten hep yani yüksekten bakıldığında direkt ağaçlardan caddeler gözükmüyor. O kadar yeşil bir ülke burası.
Küçük bir ülke. Zaten şöyle baktığımız zaman burası başkent, kocaman şehir. Şuna baksana, ağaçlardan binalar gözükmeyecek neredeyse. Bunlar favela. Hadi ya, buralar favela mı şimdi? Favela. Şu ortası favela. O hani kapısından demiştim. Evet. Evet. Orası işte favela. Tamam, o zaman burada böyle gezebiliyor muyuz buraları, bu favelaları? Bilemiyorsun. Hmm. Buraya girersen bu kamerayla Üf, öldürürler bütün bizi. elektronik eşyaların Hiçbir şey bırakmazlar. olmuş şekilde Donla gönderirler Yani herhalde. o yüzden polis var böyle hep kıyılarda. Hmm. Ha, şurada bir polis var. Bize mi korna çalıyor acaba, yaklaşmayın diye? Ha. Aynen bak, yaklaşmayın diye, girme diye. Ha, bueno. Bueno, no pasamos. Acá. Abi favelaya bakar mısınız ya? Ha, bueno. No pasamos, solo estamos mirando de acá. Nosotros de Turquía. Somos de Turquía, estamos paseando. Perfecto. Okay, es peligroso, ¿verdad? Muy peligroso. Okay. Una zona conflictiva. Ajá. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias. Bak şekil ha, gördün mü? Vay be, anında Adam diyorsun direkt ha. arabadan indi. Korna Bize şey diyor, bastı, "Yok, sakın, in. sakın, şey Sakın yapmayın, geçmeyin." diyor. Yani buraya girdiğin anda direkt ne derler, cıbıldak kalırsın yani. Vay be. Geçen bir olay anlatayım sana. Bir adam turist galiba. Bu çakaritalar büyük bu arada. Böyle gidiyor. Evet. Adam parası yoktu üzerinde. Adamın sadece boxer'ını bırakmışlar. Hadi ya. Ayakkabısından, tişörtüne, şortuna, her şeyini almışlar. Üf, turist. Sadece, yani turist galiba. Yanlışlıkla mı girmiş oraya? Ben hiç bilmiyorum. Ben tam hatırlamıyorum olayı ama tek hatırladım yani olay. Adam sadece boxer'la kalmış yani. O boxer'ı almamışlar abi. Vay be. Bak öyle Yine insaflılarmış. anlamışsındır durumunu. İnsaflılarmış Adam direkt şimdi. inip buradan mısın diye sordu ilk başta bize. Yani buradan mısın? Yok, buradan değiliz deyince sakın girmeyin, çok tehlikeli. İnsaflılarmış yine. Aynen. Boxer'ını Burası bırakmışlar. bambaşka olay yani. Zaten şöyle söyleyeyim, bu polislerin sınır burası. Hmm. Şimdi burası güzel yer. Yani Evet. her kesimden insan burada takılabiliyor. Her yerde kameralar var burada. Zaten burası güvenlik, çünkü başkanlık sarayı var şurada. Her yerde böyle polisler görürsün. Ha, burası da sınır ki o polisler de bu iki sınır arasındaki güvenliği sağlıyorlar. Çünkü buradan gelip seni biri soyabilir. Anladım. Gerçekten yani Hemen şurada da bir tane polis hemen arabası var. her yerde polis var. Bir de her yer. Zaten şehir merkezde de gördüğün sürekli polisleri. Evet evet. Onlar güvenliği sağlıyorlar çünkü çok fazla olay oluyor yani. Çünkü burada bambaşka bir hayat, bambaşka bir kültür, artık ne diyeyim, bambaşka bir olay var burada. Polisler buraya kolay kolay giremiyorlar yani. Bu şeyde Ciudad del Este'de mesela benzinliklerde bazen böyle marketlerin önlerine falan pompalı tüfekli Evet. güvenlikler falan vardı mesela. Burada da var mı böyle benzinliklerde Her falan? yerde var. Vay be. Bankalarda mesela telefon kullanmak yasak. Hadi ya. Çünkü Ha, Uruguay'da da her öyleydi. yer, Sürekli bütün Latin uyarıyorlar. Amerika ülkelerinde bankalarda telefon kullanmak yasak. Çünkü birine haber verirsin. He. Birilerinden soygun için. O yüzden o şekilde yani. Kendilerine has futbol takımları var. Buranın, Buranın favelanın. Çakaritaların, favelaların. Şurada stat gibi bir şey var. Onun Orası mu işte. acaba? Nerede stadyum gibi? Ha, ışıkları Şurası. gözüküyor zaten. Yani orası, Evet evet. orası stadyumları. Ligde, birinci ligde oynuyorlar onlar. Hadi ya. Buraya rakip takım nasıl giriyor? Öldürürler adamı. Güvenlikle giriyorlar. Güvenlikle giriyorlar. Yani Var ya. otobüs güvenlik, Otobüs, polis ekipleri Demek ki aynen. giriyorlar. Buraya işte tur var abi. 50.000 guarani gibi bir ücret ödeniyor. O 50.000 guarani ile yine faveladan birinin eşliğinde, turu eşliğinde gezebiliyorsun içerisinde. Bir yapalım o zaman güvenlik. öyle bir tur. Bir Evet, evet. favela turu videosu Favela- gelsin o zaman. favela- Güzel. Tamam. Gerçekten. Yani zaten girdik ya seninle ufaktan, orayı çekmedim galiba. O girişte girdiğimiz girdik kısmı ya, çekmedim. grafitiler Girdiğimiz falan. kısmı çekmedim. O Tren aynen. istasyonunu oradan azıcık gösterdim Aynen de. aynen azıcık, o daha ilerisine gitmedik. Evet evet. Çünkü Aynen. sıkıntı. Ya turda Tamam. bile adam zaten diyor yani. Daha oraya girmiyoruz, orası sıkıntı. Belli oluyor yani, insanlar bakıyorsa ama bir şey yapmıyorlar. Ama Anladım. iyiler. Bak çok iyiler gerçekten. Gerçekten bak bile yani ne bileyim, futbol oynasan, maç oynasan ya da bir şeyler içsen beraber iyiler. Evet. Ama bir madde kullandıklarında karşılaşırsan kötü olabilirler ya da yabancıysan onlara Anladım. olabilirler, kötü olabilirler. O da ekonomik şartlardan dolayı. Anladım. Şimdi bir restorana geldik. Şöyle bir yer. Bayağı da güzel bir restoran. Burada şöyle bir güvenliğimiz var. Böyle burası favelaya çok yakın olduğu için burada böyle restoranlarda güvenlik oluyormuş. Şöyle empanadalar söyledik, bayağı büyük. Şöyle bir empanada ilk kez görüyorum. Chilena mı bu? İlk kez böyle görüyorum. Hep Arjantin ve Uruguay'da böyle oluyor genelde. Etli olan.
Tamamdır. Böyle Siyana yiyeceğiz. biraz daha böyle içinde biber olabilir, acı Biber. olabilir. Ha, bir tık daha acılı. Bir tık daha bol malzeme. Zaten bunların hepsi içi full malzeme ya. Ağır yani. Bayağı ağır. Evet bayağı 200 gram, belli zaten 300 şuna. gram Oo harbiden ha. Yani- Cidden bayağı malzeme Çok dolu. ucuz Belli. olduğu için malzeme de bol. Kısmıyorlar yani Yok, malzemeden. hiç sıfır. Sıfır muhteşem. Herkese tekrardan merhaba. Bugün hostum Katerin'le beraber geziyoruz. Hola. How are you? Hola, I'm fine. Estoy bien. Beni böyle birkaç gündür ağırlıyor sağ olsun. Bayağı da çok da misafirperver böyle. Bayağı Türkiye'yi özletmiyor yani bana. Şimdi böyle bir AVM'ye geldik. Burası böyle şehrin yeni bir kısmı, modern kısmıymış. Bu çevrede böyle AVM'ler var. Baksanıza böyle AVM'nin çok güzel bir bahçesi var. Yemyeşil. Şuralar böyle teras gibi, balkon gibi düşünün. Yukarıda da teras var tabi. İçerisi böyle bildiğiniz AVM. Burada böyle kafeler, restoranlar, barlar falan var. Şimdi içeride pek çekim yapmadık çünkü her yerde müzik çalıyor. Telif yeriz diye ama içerisi bildiğin AVM. İçeride çok farklı bir şey yok yani. Ama böyle dışarısı, bahçesi falan çok güzel. ¿Quieres hablar sobre tu vida acá o couchsurfing, por ejemplo? ¿Por qué me hospedas? La verdad, sos mi primer, ¿cómo se dice? Mi primer huésped. Sí. Y Y las personas no entienden que porque alguna persona hospeda a alguna otra persona para gratis. ¿verdad? Yo creo que hospedan porque yo también me gustaría que me reciban así en otro país. Ah, muy Sí, bien. por eso. Muy bien. ¿Y te gusta conocer otras culturas Sí, también? me encanta, sí, me encanta. Me gusta mucho viajar. Y esta app conocí hace poco nomás. Ah, no conocía. hace muy poco. Me habían comentado ya, pero nunca había instalado. ¿Cómo encontraste esta A aplicación? través de una amiga que trabajaba en un hostel. Ah, Que le contaron otros viajeros. sí. Es que vive en Dinamarca ahora. Sí, la que vive en Dinamarca. Bueno. Hay mucho tráfico, cuidado. Böyle. Şimdi Estamos donde no tenemos que estar. Estamos cruzando donde no tenemos que cruzar. Si. Şimdi böyle yürüyoruz. İleride bir iki tane daha AVM falan var. Biraz onlara bakacağız. Böyle bu çevreyi gezeceğiz. Şehrin modern kısmını. Şöyle ilerliyoruz bakalım. Az önce şu binanın içindeydik. Bunlar ikiz kule. Şurada da aynısından var. Bir de bu var. Baksanıza şuna. Bayağı güzel, bayağı modern bir bina. Zona corporativa. Neyse. Buraya aslında toplantıya geldi Katerin. Aynı zamanda böyle ben de gezmiş oldum onunla beraber. Öyle dolaşıyoruz şimdi. Şu ilerideki AVM'lere gideceğiz. Şöyle size de şehrin bu kısmını böyle bir göstermek istedik. Şimdi geldik diğer AVM'nin önüne. Burada da böyle Shopping del Sol diye bir tane AVM var. İşte şöyle bir ortamı var. Oldukça güzel, oldukça modern ortamlar var buradaki AVM'lerin. Galiba önceki günde ben buranın içine girdim ama emin değilim. Arkadaşlarla gelmiştik bir gece vakti. Bu çevrede dolaştık ama otoparktan çıktığımız için hangi AVM'nin içine girdiğimizi tam ayırt edemiyorum o gün için. Böyle bir yer. Estos dos son los más grandes shoppings Hay de uno la más. ciudad. Hay uno ¿Una más más? que se llama Shopping Mariscal. Ah, bueno. Sí, pero esto es uno de los clásicos shopping. Ese es nuevo, como hace 2 o 3 Ah. años. No Ah, más, sí. más nuevo. Se terminó, sí. Este ya Ah. hace rato. Bueno. Diğer AVM biraz daha yeniymiş. Bu bir tık daha eskiymiş. Bir de bir tane daha büyük bir AVM varmış bunlardan hariç. Şimdi böyle bunları geziyoruz. Gördüğünüz gibi burada AVM'lerde sürekli böyle çekilişli araç dağıtıyorlar. Bayağı da lüks bir araç. Şurada da var bir tane daha. Bu çekilişlerden diğer AVM'den Katerin de bir tane araç kazanmış ve onu da satmış daha önce. Que tú ganaste un carro de Sí, estos. una camioneta. Sí, sí. Pero del otro Sí. solo. Öyle. Burada arabalar bayağı bir ucuzmuş bu arada Paraguay'da. Vergi çok düşükmüş. O yüzden araba çok erişilebilir bir şey burada.
toplumun neredeyse her kesimi için. Şimdi böyle 2 top ben dondurma aldım, bir top da Katerin aldı. Ben şimdi tam bunların İspanyolcasını tam bilmediğim için güzel görünen 2 tane seçtim. Sanırım şu Oreo'lu, şu altındakinin neli olduğunu tam bilmiyorum. Tu? Menta granizada. Mentalizada. Creo que el mío es. Ya bueno. Böyle. Bunlara 40.000 guarani ödedik. Altına da dolar cinsinden fiyatını yazarım. Böyle şimdi böyle dondurmaları yiyoruz. Böyle bir markete geldik, bir şeyler alacakmışız. Hayatımda gördüğüm en değişik ve en güzel tasarımlı market olabilir. Böyle bir restoran, bar havası var içeride ama aslında market. Çok değişik. Bayağı güzelmiş ya. Şimdi şöyle meyve sebze reyonundayız. Şöyle marul falan bir şeyler aldık. Böyle arabamız da burada. Şöyle ekmek aldık 2 çeşit. Mate aldık. Şöyle sos aldık. Biber var burada. Böyle. Şimdi alışverişe devam ediyoruz. Şuna baksanıza, meyve sebze reyonu bile ne kadar düzenli, güzel. Çok iyiymiş ya burası, çok sevdim. Bu arada ismi Deli Market. Garip, acaba sahibi Türk mü ya? Abi o nasıl markette öyle ya? Kasiyerler falan takım elbise giyiyor. Hayatımda ilk kez öyle bir yer gördüm. Çok değişik bir konsept valla. Bayağı iyiydi ama. Çok iyiydi içerisi. Tasarım falan çok iyi yani. Ama böyle aşırı da pahalı değil, öyle şey değil. Uçuk fiyatlar falan da yok yani. Şimdi şöyle AVM'nin içerisindeyiz. Yine devam. No, yo quiero un Whopper. Whopper. Sí. Whopper. This one? Sí. Okay. Şimdi Burger King'e geldik. Ben şimdi bir tane Whopper alacağım. Şeyde Katerin de burada bir tane Çin restoranından bir şey alacakmış. Beraber yiyeceğiz. Size bir şey diyeyim mi? Yani Güney Amerika'da ilk kez böyle bir şey görüyorum. Aynı Türkiye'deki gibi hiçbir şey ödettirmiyorlar ya. Elini cebe attırmıyorlar diyorum. Şunu ben dondurmayı zorla ben ödedim de. Geri kalan hiçbir şey ödettirmiyorlar. Ev alışveriş yaptırmıyorlar. İnanılmaz bir misafirperverlik var. ¿Qué? No me dejas pagar No, nada. no, no. No me salga con le. İşte öyle. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Sonra da herhalde yavaş yavaş eve geçeriz. Şimdi ben böyle bir Whopper menü aldım. Katerin de böyle bir Çin restoranından sushi falan böyle birkaç çeşit yemek aldı. Şimdi bunları yiyeceğiz böyle. Sonra da büyük ihtimalle yavaş yavaş eve geçeriz. Buen provecho. Gracias. Igualmente. Gracias.